bilime uygun, pozitif bilime uygun gözlem, deney yapamadığı zaman insanlar suyunun suyu bile olmayan konulardan mesaj aldıklarını zannediyorlar. Bu davranışlar yalnızca uz dışılığın ve okültizmin yayılmasına yardımcı olur. Artık astroloji şarlatanlarının aldatıcı savlarına şiddetle ve dolaysız olarak karşı çıkma zamanının geldiğine inanıyoruz. Haftalık burcunuzda ne yazıyor? Sağlığınız, para durumunuz, ilişki durumunuz nasıl olacak? Aradığınız aşkı bulabilecek misiniz? Bir okulda deney yapılıyor. Sınıftaki her öğrencinin doğum tarihleri alınıyor ve daha sonra onlara burçlarına uygun yorumlar kapalı zarflarda veriliyor. Zarflar aynı anda açılıyor ve öğrenciler kendilerine özel burç yorumlarını okuyorlar. Ardından okudukları yorumların ne kadar kendilerine uyduğunu puanlamaları isteniyor. 4 kademeli bir ölçekte öğrencilerin çoğunluğu okudukları yorumlar için 3 puan veriyorlar. Yani yorumları kendilerine çok uygun buluyorlar. Öğrencilerin birine yorumunu okuması söyleniyor. Yorumu sınıfta okuduğunda herkes büyük bir şaşkınlık geçiriyor. Çünkü herkesin kağıdında yazan yorum aslında aynı. Kağıtlarda çoğunluğa uyan genel ifadeler yer almış. Buna Forer-Barnum etkisi diyoruz. Yazan ifadelerin kişilere uymaması gibi bir durum yok. Birçok insan gelecekleriyle ilgili sorulara astrolojiyi kullanarak yanıt aramaya çalışıyor. Daha önceki videolarımızda insanların gelecekten haber almak için birçok yöntem kullandığından bahsetmiştik. Çay yapraklarının konumundan, el ve yüzdeki kırışıklıklardan, kafa şeklinden bile karakter ve gelecek tahminleri yapılmış geçmişte. Ancak geleceği tahmin etme arayışında en ünlü araç astroloji olmuş. Peki gezegenler ve yıldızların insanlar üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Doğduğumuz zamandaki gök cisimlerinin konumlarının neden bizim üzerimizde bir etkisi olsun? Günümüz astrolojisine gelmeden önce astrolojinin çıkış noktasına ve tarihsel gelişimine kısaca göz atalım. Atalarımız eskiden beri gökyüzünü gözlemlediler. Bu gözlemler sonucunda takvimler oluşturdular. Hatta bu takvimleri kemikler üzerine işleyerek yanlarında taşıdılar. Amaçları kendileri için besin olabilecek meyvelerin oluşma zamanını ve bazı hayvanların göç tarihlerini tahmin etmekti. Bir arkeoastronom olan Alexander Marshak yaklaşık 32.000 yıl öncesine ait kemik kalıntılarında bazı işaretlere rastladı. Marshak, Blanchard kemik plakası üzerindeki bu şekillerin ayın evrelerini yansıttığını söylüyor. Yerleşik hayata geçen insan için tarım ve hayvancılık daha fazla odak noktası haline geldi. Bitkilerin ne zaman ekileceğinin, meyvelerin ne zaman toplanacağının bilinebilmesi için zaman kavramıyla uğraşan insanların olması gerekiyordu. Böylece insanlar gök cisimlerini gözlemleyerek zaman hakkında yorum yapabilecek düzeye geldiler. Astrolojinin doğum yeri Mezopotamya, ancak Yunanistan'da tam gelişmiş halini alıyor. Kralın ve krallığın başına nelerin geleceğini öğrenmek için Mezopotamyalı sihirbazlar iki yönteme başvururlarmış. İlk yöntemde kurban edilmiş koyunların karaciğerleri incelenirmiş. İkincisinde ise gök cisimlerinin konumlarından anlamlar çıkarılmaya çalışılırmış. Yani astroloji. Mezopotamyalılara göre güneş ve ay birer tanrı ve yeryüzündeki tanrı olan hükümdarın kaderini belirliyor. Bütün bunlara rağmen yapılan gözlemlerle bazı bilimsel sonuçlar elde edilmiş. Mesela nehirlerin taşma zamanının tahmin edilmesi gibi. Çünkü su tarımın en temel unsurudur. Peki şimdi bu videonun konusu olan astrolojinin insan yaşamına bir etkisinin olup olmaması olayına gelelim. Gerçekten gezegen ve yıldızlar bizlerin karakter gelişimi üzerinde bir etki yapabilir mi? Kısa yanıt, hayır, yapamaz. Bazı astrologlar etkisinin olduğunu söyler. Bunu söylerken de Newton'un kütle çekim kanununu öne sürerler. Gelin şimdi bu iddiayı inceleyelim. Newton'a göre kütlesi olan her madde, kütlesi olan diğer maddelere bir çekim kuvveti uygular. Dünyanın üzerindeki varlıklara bir çekim kuvveti uygulamasını da bu şekilde açıklar. Yani sadece yer bize çekim kuvveti uygulamaz. Etrafımızdaki her cisim bize az ya da çok bir çekim kuvveti uyguluyor. Bu çekim kuvveti cisimlerin kütleleriyle doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yani yıldızların üzerimizde bir etkisi varsa bile aradaki uzaklıktan dolayı bu etki yok denecek kadar az diyebiliriz. Astroloji saçmalığı üzerine muhteşem bir kitap yazan Tevfik Uyar, doğum esnasında yıldızlardan çok doğumu gerçekleştiren ebenin kişi üzerine daha çok etkisi olduğunu söylüyor. Astrolojinin gerçek olamayacağına bir başka örnek de takım yıldızlardan verilebilir. Takım yıldızlar dünyadan bakıldığında bize bir anlam ifade eder. Ancak o takım yıldızlar içindeki yıldızlar arasında bile çok büyük mesafeler olabilir. Birbirlerinden çok uzak olan bu takım yıldızlar dünyadaki insanlar üzerinde nasıl bir etki yapabilir? İşte astrologların açıklayamadığı bu durum bile astrolojinin neden bir sözde bilim olduğunu ortaya koyuyor aslında. Günümüzde astrolojinin birçok çeşidi bulunmakta. Ekonomik yatırımlarını astrolojik verilere göre yapanlardan
ayından tutun da ameliyat olacağı günü bile astrolojik bilgiye göre seçenlere kadar birçok insan bu saçma uygulamaya destek veriyor. Hem maddi hem de manevi olarak örseleniyorlar. Günlük fallarını okumadan gazetedeki başka haberlere bakmayan insanlar bile var. Her şeye inanmakta özgürsünüz. Ancak inandığınız şey sizin sağlığınıza da müdahale edecek bir noktaya geliyorsa orada durup düşünmekte fayda var. Bir uygulamanın bilimsel olarak doğru kabul edilebilmesi için farklı gözlemciler tarafından farklı zamanlarda yapılan gözlemlerin de birbiriyle tutarlı olması gerekmektedir. Buna rağmen her astrolog geleceği farklı yorumlayabiliyor. Eğer astroloji bilimsel olarak doğru olsaydı herkes tarafından aynı şekilde yorumlanması gerekirdi. Astrolojinin saçma bir uygulama olduğu bariz bir şekilde ortada. El falı videomuzda da söylemiştik. Astrolojiye ya da günlük fallara eğlence amaçlı bakılabilir. Ancak ciddiye alıp önemli işlerimize karıştırmamak gerekiyor. Hele hele sağlık konusunda, ekonomi konusunda pozitif bilimden başka uygulamalara başvurmamalıyız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.